Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz bir süredir Temu'dan çeşitli müzik ürünleri, stüdyo ekipmanları falan alıp deniyorum. Bugün de elime bir adet Crunch Distortion isimli bir pedal geçti. Bu pedalı merak ettiğim için sipariş ettim. Yorumları gayet güzeldi. Ses örnekleri de güzeldi. Ya bir deneyeyim dedim. Zaten 500 lira gibi böyle bir pedal için komik sayılacak bir ücreti vardı. Fiyatı vardı. Ben de bunu aldım. Bir 15 gün içerisinde de kargo geldi. Hemen sizler için bir video hazırlamak istedim. Temu'dan gitar pedalı almak isteyen arkadaşlar vardır, belki tereddütleri vardır. Yani bu pedal özelinde en azından tereddütlerini gidermeye çalışayım. Nasıl bir setup'la biz bu ses örneklerini inceleyeceğiz ve az önce introda duyduğunuz ses örneklerini hazırladım. Vox'un bir tane ev tipi çalışma amfisi var. Bunun headphone line out'undan ses kartına gidiyor. Siz bir kanal onu duyuyorsunuz. Arada Crunch Distortion pedalı var, Temu'nun kendi üretimi. Ve başka da bir şey yok. Elimde de bir tane Gibson SG gitar var. Özellikle Gibson SG seçmek istedim. Çünkü bu gitar humbucker'lı ve güçlü çıkışları olan bir gitar. Ve bu Crunch Distortion pedalıyla güçlü çıkışları olan bir gitarın nasıl uyum sağlayacağını birazcık merak ettim ve test etmek istedim. Bu pedalı almak isteyen kişilere öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şurası gain, şurası volüm, şurası da ton. Yani biraz Tube Screamer'ın tasarımı gibi düşünebilirsiniz. Zaten bazı ton renkleri de Tube Screamer'a bayağı benziyor. Hatta birazcık da DS2'yi çağrıştıran şeyler duydum ben. Yani bu iki pedalı seviyorsanız bunun ikisinin bir kombinasyonu gibi düşünebilirsiniz bu pedalı. Fakat şöyle bir hata var. Gain yazan yer volüm, volüm yazan yer gain. Yani birazdan ses örneklerinde size zaten bunu duyuracağım. Burada bir hata var bence ama çözdükten sonra aslında kullanıma çok engel bir durum teşkil etmiyor. True bypass bir pedal. Yani pedal board'unuzda gayet sağlam bir şekilde duruyor. Çelik bir kasası var. Hatta o kadar şık bir olay var ki bu pedal board'ların içine koyup yapıştırarak kaymasını engelleriz ya, çift taraflı yapıştırıcı bir cırt cırt gibi bir şey kullanırız. Onu da içine, ya daha doğrusu üstüne eklemiş adamlar, öyle yollamışlar. Şimdi önce gitarın clean tonuyla bir sizi tanıştırayım. Sonra bu pedalın ne iş yaptığına bakalım. Bu arada amfi falan flat, yani her şey flat durumda. Hiçbir tonal manipülasyon yok. Şöyle duyun bakalım. Her Gibson'da olduğu gibi ufak tefek akort kaçakları oluyor. Ufak bir kompresör, biraz da reverb var. Onu da Universal Audio'nun konsol panelinden verdim. Biraz daha lezzetli bir ton duyalım diye. Amfi'nin kendi tonu bu, gitarın kendi tonu bu. Şimdi düşük bir drive'la başlayalım. Volümümüz ortalama seviyelerde olsun. Tonumuz da saat 12 yönünde. Bakalım nasıl bir ses çıkartacak bu arkadaş. Manyetiğimi buraya aldım. Biraz daha düşelim bakalım kazancı, yani gain'i. Fena değil. Bakalım tuşu arttıkça nasıl cevap veriyor. Bence saat 8-9 yönünden sonra mantıklı bir kırılma yapmaya başlıyor crunch devresi. Yani gain devresi. Biraz saat 11 yönlerine çıkalım bakalım. Üst pozisyonda ne oluyor?
Yani en sevdiğim şeylerden birini yapıyor. Yani benim tuşama güzel cevap veriyor. Yumuşakken yumuşak, sertken sert bir ses geliyor. Şöyle saat 12 yönüne, yani artık bütün pedalın flat modundayım şu anda. Her şey flat. Şöyle bir dinleyelim tekrar. Biraz daha gidelim bakalım. Saat 2 yönünde şu anda gain potansı. Şimdi birazcık rengi belli olmaya başladığı için saat 3 yönüne doğru çıktım. Biraz daha yükleniyorum gain'e. Bakın, harmonikleri çok fazla karıştırıp böyle çorba gibi bulanık bir sound elde etmiyoruz. Pedalların birçoğunda bu hata oluyor. Hele dijital prosesörlerin drive katlarında facia durumlar var. Ama bu yüksek gainlerde harmonikleri, yani tellerin her birinden duyduğum o üst frekansları çok fazla çamurlaştırmadan işini yapmaya çalışıyor alet. Fena gitmiyoruz şu anda. Kökleyelim bakalım gain'i ne olacak. Gayet güzel. Tekrar flat modu alalım bakalım. Tonu biraz dark tarafına çekiyorum. Biraz koyu bir şeyler duyabileceğiz mi bakalım. Ha. Şimdi tonu saat 9 yönüne çektiğimde mid bölgede oldukça ciddi bir kaybımız oldu. Yani midlerde bir azalmamız var. Biraz böyle 1980'lerin Judas Priest ritim gitar tonlarını andırıyor şu anda bana. Şunu biraz gain'le besleyelim bakalım bu ton durumundayken. Evet, o tonlara yakınız. Bunu biraz düşürürsek de yine bu saat 9 yönündeki ton durumunda ne oluyor bakalım. Ya baya Black Sabbath, Paranoid duyuyorum ben şu an bu tonda. Hatırladınız mı bu şarkıyı? Evet. Ona baya yakın bir ton duyuyorum şu anda. Peki gain'i ortaya getirdim. Tonu saat 9 yönüne getirdim. Özür diliyorum, saat 3 yönüne getirdim. Aslında bu ton potansı mid bölgeyi birazcık açıp kapatıyor. Yani bir nevi orayı boost edip kat ediyor gibi düşünün. Ve mid bölge biraz öne çıkmaya başladıkça gain'i de beslemeye başladı ve alette çok güzel böyle bir serseri bir ton duymaya başladım şu anda. Şuna bayıldım şu anda. Gain'i biraz yüklenelim bakalım. Arkadaşlar, ben aletin benim için sweet spot'unu, yani en güzel tınlayan yerini şu an yakaladım. Volüm saat 12 yönünde.
gain saat 3 yönünde, ton da saat 3 yönünde. Alet gayet güzel, setup'ıma yakışacak bir ton üretmeye başladı. Özellikle küçük bir booster gibi de kullanabilirsiniz. Sololarınızı gayet güzel, lezzetli hale getiriyor ve geniş hacimli bir overdrive, hatta biraz distorsiyona yakın bir ton duyuruyor bize. Ya çok lezzetli, bayıldım. İyi, güzel. Arkadaşlar, ez cümle fikrim şu yönde. Temu'dan birkaç pedal daha sipariş edeceğim. Bir kompresör, bir chorus, belki bir overdrive daha. Bir de bunların multi effect pedalları var, böyle 3-4 tane switch olan üzerlerinde, inanılmaz merak ediyorum. Bu pedal 500-550 lira gibi bir civarda fiyatı var. Bence alınır, kullanılır. Setup'ınızda da güzel bir ton yelpazesi olmuş olur. Ha, konserin ortasında alet ısınmaya başlar. Elektrik devresinde bir problem olur. Çin malı ürün. Hani yarı yolda bırakır mı bilmiyorum ama ben şu anda duyduğum ve size duyurduğum şeyden memnun kaldım. Güzel, şık. Ha, baktınız hoşunuza gitmedi. Bir doğum gününde müzisyen bir arkadaşınıza hediye edersiniz. Ya da bir kardeşimize hediye edersiniz. Yeni gitara başlayan. Ama öyle dedim diye de aleti tukaka ettiğimi zannetmeyin. Gayet güzel, siz de duydunuz, hacimli, mis gibi bir drive tonu var. Denemeye devam edeceğim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup yorumlarınızı videoya bırakırsanız ben çok seviniyorum, biliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.